Evet, Dale Carnegie'nin yeni bir Launch and Lead webinarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz çok önemli ve çok değerli bir konuğumla birlikte yeni dünyayı, yeni dünyadaki e, üst yönetim, liderlik yetkinliklerini konuşacağız. Başlamadan önce ben bir Dale Carnegie yöntemiyle sevgili konuğumu tanıtmak istiyorum size. O Türkiye'nin en etkili 50 kadın liderinden bir tanesi. O çok dayanıklı ve çok esnek bir lider. Çünkü CEO görevini aldığı yıl 2020'de dünya bir pandemi içine girdi ve büyük bir krize girdi. Bu krizden yine şirketini en iyi işveren markasına taşımayı başardı. O bilmekten çok öğrenmeyi önemseyen, son derece öğrenme odaklı bir yönetici ve aynı zamanda da iki tane güzel yetişkin genç kızın annesi. Sevgili Demet Rus, benim çok eski arkadaşım, okul arkadaşım ve onu bugün burada konuğumuz olarak ağırlamaktan son derece mutluyum. Hoş geldin Demet. Merhabalar Dilek, hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkürler. Hem tüm dinleyicilerle ama hem de seninle de bugün birlikte olmak gerçekten çok büyük bir keyif benim için. Çok teşekkür ediyorum ben de ayırdığın vakit için. Demet son derece farklı işte coğrafyalarda zannediyorum 6 ülke ve farklı pozisyonlarda hatta sektörlerde danışmanlıkla başlayan bir yolculuk. Bugünkü liderlik yaptığın pozisyona seni getirdi. Biraz bize hani senin gözünden bugün o geriye baktığındaki yolculuğunu kısacık anlatabilir misin? Biraz daha yakından tanısın sizi katılımcılarımız. Çok teşekkürler Dilek. Ben Dilek'le birlikte lise yıllarını tamamladıktan sonra Boğaziçi İşletme okudum. Ve Boğaziçi'nden mezun olduktan sonra da yurt dışına gittim. Önce Almanya'da, sonra Fransa'da yüksek lisans yapma şansını buldum. Sonrasında da danışman olarak başladım. McKinsey & Company'de Almanya'da başladım ve gerçekten farklı sektörleri tanıma şansım oldu. High-tech'ten inşaat sektörüne kadar tahmin edebileceğiniz pek çok sektörde farklı farklı fonksiyonlarda çalıştım. Ama İNSEAD'da MBA yaparken kendime şu soruyu sordum. Ben uzun vadede enerjimi nerede kullanmak istiyorum, hangi sektörde ve sağlık sektörü olduğuna karar verdim. Sonrasında da kısa bir dönem Novartis'te çalıştıktan sonra Johnson & Johnson'a katıldım. Johnson & Johnson'ın ilaç grubu. Johnson & Johnson da dünyanın en büyük sağlık hizmetleri şirketlerinden biri. Ve o tutkumu, sağlık sektörüne olan tutkumu burada gerçekten farklı rollerde bir şekilde enerjimi katarak aslında hastalara çözüm olmak için getirme şansım oldu. Almanya'da başladım. Finansta başladım ben. Stratejik danışmanlıktan sonra finans bölümünde başladım. Ve finansta farklı alanlarda işte beni Almanya'da ülke rollerinden, sonra Belçika'da bir bölge rolüne, sonrasında Fransa'da ülke finans liderliğine, oradan sonra Amerika'da araştırma ve geliştirme finans liderliğine, sonra tekrar EMEA'ya CFO rolüne getiren bir yolculuğum oldu. 15 yıl süren bir yolculuk oldu. Bir geriye dönüp bakınca inanamıyorum. Ne kadar uzun bir süre değildi. Bu dönem içinde benim evet 2 kızım oldu. Bugün 15 ve 19 yaşındalar. Onlarla C&C içindeki yaşamım aslında bir şekilde çok entegre bir biçimde gelişti. Bu dönemde tabii çocuklarla farklı ülkelerde deneyimlerimiz oldu. En son rolüm bir CFO rolüydü EMEA'da ve orada bölgenin çok hızlı bir büyüme stratejisine eşlik ettim. Onu yönlendirme şansım oldu. 4 yıl içinde neredeyse %50 büyüdü grubumuz o dönemde EMEA'da. Sonrasında da aslında Johnson & Johnson kariyer gelişimine önem veren bir şirket ve kariyerde aslında farklı fırsatları yaratmaya da önem veren bir şirket. Ben finanstan genel müdürlüğe geçtim. Çok büyük bir heyecanla da 2020'de Türkiye'ye geri döndüm. Çünkü bu anlattığım yolculuğun hepsi yurt dışında gerçekleşti ve ben de ailem hala burada Türkiye'ye geri dönme isteği oldukça yüksekti. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Bağlantıda bir Gayet problem iyi yok. duyuyoruz. Tamam, Yok. süper.
Ama az önce senin de söylediğin gibi Dilek, 2020 Ocak'ta başladım ve Mart 13'te biz evden çalışmaya geçtik. Yani bu kadar büyük bir heyecanla, ekiple işte Türkiye'nin dört bir yanında olacağım ve sağlık sisteminde birlikte projeler geliştireceğiz derken bunların hepsini Zoom ortamında yapmak zorunda kaldık ve ileride de konuşuruz zaten. Gerçekten zorlu bir süreç oldu ama çok güzel bir ekibe liderlik yapıyorum. Türkiye'de araştırma geliştirmeye en çok yer veren şirketlerden biri Yansen. Bu da benim için çok büyük bir gurur. Bugün sizinle birlikte biraz bu konulara değinmek de çok keyifli olacak. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel gerçekten toparladın ve kafamızda böyle güzel bir net resim oluştu. Biz sağlık sektörünün önemini, doktorların önemini, ilacın önemini hep biliyorduk ama bu sanki böyle bir pasif bilgi gibi. Hani dile pelesenk olmuş bir şey. Ama 2020 itibariyle bunun gerçekten ne demek olduğunu hep beraber yaşadık, gördük. Hani o tehdit bize yaklaştıkça bizim için sizlerin, bu sektördeki kişilerin, oyuncuların, yatırımların, zamanında yapılması gereken yatırımların ve yetişmesi gereken insan kaynağının önemini bir kez daha hissettik. Şimdi bir sürü sektör çok zorlandı tabii bu pandemi döneminde. İşte e, tedarik zincirlerinde çok problem yaşandı. Zaten hani o gerçekten bu ekonominin işleyememesi, hani makro seviyedeki yaşadığımız problemler bir kenara, her sektörün iş gücünde, iş modellerinde muazzam yıkıcı şeyler oldu, gelişmeler oldu. Sen mesela bunu hem CEO'luk görevini yeni alan bir kişi olarak hem de bu konjonktürde Türkiye'de hani bu sektörün tam da göbeğinde bir yönetici olarak hangi zorlukların seni, şirketinizi zorladığını, tehdit ettiğini söyleyebilirsin ve bunlardan hangileri aslında halen devam ediyor? Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Aslında her türlü iş insanlarla ilgili. Her türlü ürün sonuçta insanlarla ilgili. O yüzden her türlü şirket de öncelikle insanlarla ilgili. Yani şirketleri etkileyen zorluklardan bahsedeceksek aslında insanları etkileyen zorluklardan bahsetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu pandemi döneminde de yaşadığımız en önemli zorluk büyük ihtimalle VUCA dediğimiz bu volatile, uncertain, complex and ambiguous, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman belki e, değişken, belirsizliklerin olduğu kompleks diyebiliriz. Ben şunu hatırlıyorum, 2018'den beri yaptığım farklı sunumlarda VUCA dünyasında izliyordum. Şimdi dönüp bakıyorum, hiçbir şey değilmiş o diyorum. Yani o zamanlar VUCA ise şimdi VUCA'nın karesindeyiz gibi bir yerdeyiz gerçekten. Ve belki biz Türkiye'de ya da emerging markets dediğimiz pazarlar, bu tür ülkeler değişimlere daha hazırlar. Türkiye'de fark ettiğim en önemli şeylerden de biri bu. Yani değişen ajandaya rağmen inanılmaz bir fokusla, odaklı çalışabilen bir ekibim var ve Türkiye'deki tüm şirketlerde benzer olduğunu düşünüyorum. Ama bütün dünya aynı anda bu belirsizliği yaşadı. Yani hafta sonu alışveriş yapabilecek miyiz bunu bilmezken biz oturup mesela önümüzdeki 4 yılın iş planını yapmaya çalışıyoruz. Yani inanılmaz bir belirsizlik içinde aslında önümüzü görmeye çalışıyoruz ve ben orada hep ekiple konuşurken de şey dedim, bir sis içindeyiz aslında biz. Şu anda o sisi böyle biraz aralamaya çalışıyoruz. Bu kadar sisin olduğu bir yerde de aslında insan faktörü çok önemli oluyor. Hatta hep kullandığım bir görsel vardır. Siste el ele yürümeye çalışmak. Bireysel olarak da yaşadığım bir deneyim var gerçekten. Dağlarda yürürken, bir dağda yürürken inanılmaz bir siste eşimle oradan kaybolmadan çıkmak için denediğimiz stratejileri hatırlıyorum. Ve nasıl düzlüğe çıktığımızda mutlu olduğumuzu sanıyorum. Öyle bir dönem geçirdik. Hala da geçiriyoruz. Şimdi pandemi hafifledi. Bitti belki, bitmek üzere diyebiliyoruz ama diğer taraftan jeopolitik problemler, yanı başımızda bir savaş, bunun etkileri, enerji fiyatları, oradan çıkan enflasyon, tüm dünyada olan bir enflasyon. Bütün bunlar belirsizliği arttırmaya devam ediyor ve bir süre daha bununla yaşayacağız gibi görünüyor. Bütün bunların arasında bir de insani temas eksikliğini yaşadık. Ve
bu belirsizlikle birlikte gerçekten insanların ruh sağlığı üzerinde inanılmaz ciddi negatif bir etki yarattı. Yine global, ülkemizde de belki Avrupa'da içinde baktığımız zaman en çok etkilenen ülkelerden biriydi. Böyle bir noktada bireysel olarak zorlandık, şirketler olarak da tabii ki zorlandık ve şirket olarak bizim yaptığımız aslında bir ekip olarak kalmaya çok önem gösterdik. Buraya geçmeden önce belki şunun altını çizmek istiyorum. Bu pozitif bir değişim. 2021'de global çapta baktığımız zaman yardımlaşma, dayanışma, charity'lere yapılan destek, bağışlar, bunlar da daha önceki yıllara göre %25 oranında bir artış var. Yani genel olarak bir el ele tutuşma, o siste el ele tutuşma isteği var. Ve bu çok güzel. Ben bunu bizim şirketlerimize de uyarladığımızı düşünüyorum. Hepimizin yaşadığı şeyler ama ekranlarda gerçekten işte arkadaşlarımızın kucağında bazen çocukları oldu. Çünkü onlar da evden okula gidiyorlardı. Bazen ekranların önünden kediler geçti vesaire. Hani bütün bunlar aslında bizi birbirimize bir şekilde yaklaştırdı ve biz bu dönemde çalışanlar için de özellikle hem fiziki hem zihinsel sağlığı korumak adına çok farklı şeyler yaptık. İşte yoga seanslarından iyi beslenme seanslarına gibi ve bir Evet, ses gitti galiba. Şimdi geldi. Şimdi geldi. Evet. Şirket olarak bir söylemimiz var. Ben daha iyisi için buradayım diyoruz. Bu süreç içinde gerçekten çalışanlarımız için de dış paydaşlarımız için de daha iyisi için buradayım demek için pek çok farklı yöntemler geliştirdik. Bir başka konu altını çizmek istediğim belirsizlikten bahsettik. Belirsizlikte ne önemli? Pandeminin ilk başladığı dönemlerde 60 günlük önceliklerimiz diye bir düzenleme yaptık biz. Hani bütün yıl için belirlediğimiz öncelikler vardı ama onları gerçekten biraz daha netleştirerek, odaklayarak önümüzdeki günlerde yapacağımız 5 şey ne? Gerçekten buna odaklanmak çok önemli oldu. Bu bence hep çok önemliydi ama bunun önemini pandemi döneminde daha da anladık. Ve 2022'ye başladığımız noktada da biz şirket olarak çok az özel öncelikle ilerlemeye karar verdik. Kurumsal şirketlerde genelde olan bir problemdir. Bu seneye böyle bir söylemle başlarsınız, sonra o büyümeye başlar ve bu sene gerçekten biz 4 öncelik belirledik. Bu 4 önceliğe odaklanacağız dedik. Ve aslında ben şunu da görüyorum ki organizasyon gerçekten 4 önceliğin arkasında çok güzel hizalanabiliyor. Eğer bunu çoğaltırsanız her zaman için bir sorun ama sanıyorum belirsizliklerin yüksek olduğu bir noktada daha da zor bunlara odaklanmak diye düşünüyorum. Aslında baktığımız zaman belki de altını çizmek istediğim en önemli şey bu. Belirsizlik ve belirsizliğin yönetimi. Biraz daha ilerleyen dakikalarda buna da değiniriz. Özellikle yetkinliklerden bahsederken. Aynen. Aynen. Çok teşekkürler. Söylediğin bir şey bende çok benzer anıları canlandırdı. Dale Carnegie global bir şirket ve biz eğitim sektörü olarak pandeminin başından itibaren en fazla tabii etkilenen bir şirket durumuna düşüyoruz. Çünkü hani insanların öncelikleri ve hani bütün stratejilerinin değişmesiyle birlikte buna paralel gelişim faaliyetlerinin de aslında hani bir gözden geçirilme ihtiyacı hep bize bir dur der. Biz alışığız gerçi hani 5 senede bir, 3 senede bir farklı sebeplerle böyle 3 ileri bir geri gidip ilerlemeye. Fakat dünya genelinde dediğim gibi hep beraber bir kader birliği yaşadık. İşte 92 franchise ile birlikte ve bizim iş modelimiz tamamıyla değişti. Bizim eğitimlerimizin %92'si, 93'ü yüz yüzeyken ki Amerika'da bu en fazla bizim canlı sanat sınıfı dediğimiz eğitimler %10'dur. Türkiye'de ve EMEA'da o civarda dahi değil. Biz bütün işimizi sanat sınıflara taşımak zorunda kaldık. Şimdi hani buna adaptasyon tarafından ben hem kendi ekip arkadaşlarımı hem hani bizim çünkü aynı kaynaklardan besleniyoruz bütün globalle birlikte hem çok başarılı buldum
hem de aslında bizim iş ortaklarımızı, yani kurumsal taraftaki insan kaynaklarını da çok çevik ve çok hızlı buldum. Bizim hani bir ayda kat ettiğimiz tabii ki bir şok, yani bir tehdit olduğu zaman ya kavga edeceksin, biliyorsun, fight, flight, freeze dediğimiz modda, hani bir donma hali geliyor tabii, ne olacak diye, ama biz onu çok çabuk aşarken EMEA'da, mesela ben Hollanda'da yönetim kurulundayım. Orada bunun 6 aylara, 7 aylara uzadığını ve herkesin bir izle gör durumuna geçtiğini görebildik. Bu belirsizliği yönetmek aslında hani ve o hani el ele işte işbirliğini çok çok da öne çıkardı. Peki şunu soracağım ben sana. E, Senin hani bu deneyimlediğimiz, geçtiğimiz kriz dönemine baktığımızda e, şirketin genel yetkinlik haritası olarak dikkate aldığında önceliklerin nasıl değişti? Yani yetkinlik haritasındaki öncelikler nasıl değişti? Çünkü biz biliyoruz ki hani işin öbür tarafında olan tarafta genellikle hani genellikle diyeyim, hepsi demeyeyim, ama insanlar teknik bilgileri sayesinde terfi ediyorlar. Ve ondan sonra belli şeylerin geliştirilmesi bekleniyor. Bu her zaman da çok mümkün olamıyor. O anlamda etkiledi mi üst düzeyi, yönetimi, bakış açısı açısından bu dönemi yönetmek gerekliliği nedeniyle? Güzel bir soru Dilek. Özellikle söylediğin gelişime bakıldığı zaman da öncelikle teknik yetkinlikler belki insanların ilerlemesine sağlıyor. Sonrasında belki liderlik yetkinlikleri gelişmeye başlıyor. Benim hep söylediğim bir şey vardır. En junior arkadaşlara da teknik gelişim zaten olacak. Yani farklı sorumluluklar aldığınız zaman olacak ama liderlik kaslarını geliştirmeye gerçekten çok yani işe başladığınız andan itibaren aslında ona odaklanmanız lazım. Ben de 4 konunun çok daha önemli hale geldiğini gördüm. Hem yetkinlik hem de mindset açısından diyeyim. Bunlardan bir tanesi purpose ve amaç yaratmak. Yani pandeminin ortasında ben ne yapıyorum, niye yapıyorum? Şimdi sağlık sektörü olarak burada tabii biz çok özel bir durumdaydık. Neyi neden yaptığımızın çok farkındaydık. Johnson Johnson da bir aşı geliştirdi bu arada. Özellikle o aşı geliştirme sürecini takip ederken bunu görmek çok çok güzeldi ama lider olarak biz bir amaç yaratabiliyor muyuz? Ve ekiplerimizi o amaç etrafında bir araya getirebiliyor muyuz? Ve o yeterince derin ve anlamlı bir amaç. Bence bu çok daha önemli bir hale geldi. Burada Z nesline, Z kuşağına baktığımız zaman onlarda da buna dair çok önemli bir beklenti ve istek olduğunu görüyoruz. Yani farklı analizler gösteriyor ki mesela %80'den fazlası, neredeyse %90'ı kendi neslinin dünyayı daha iyi hale getirme gücüne sahip olduğunu düşünen bir kuşakla birlikte çalışıyoruz artık. Onlar iş gücüne katılmalarıyla birlikte ve bu alanda kişisel olarak fark yaratmak da istiyorlar. Ama genel olarak aslında tüm bireyler, tüm insanlar belli bir yerde. Yani bu purpose dediğimiz amacı gerçekten belirlemek ve onu çok net bir biçimde ortaya koymak. Diğer taraftan çok sevdiğim bir kitap vardır. Nancy Kline'ın The Thinking Environment adlı bir kitabı. Orada Nancy Kline şöyle diyor, çeşitlilik dış dünyadaki gerçek resmi gösterir diyor. Biz ne kadar çeşitliysek o kadar aslında dış dünyayı anlayabiliyoruz. Böyle bir belirsizliğin olduğu bir durumda doğru hareket edebilmek için dış dünyayı çok iyi anlamamız lazım. Eğer tek bir şeyle bakıyorsak, bakış açısıyla bakıyorsak bunu yapamıyoruz. O yüzden çeşitliliğe çok önem vermek ve gerçekten o çeşitliliği de aslında masada olmasını ve herkesin sesini duymaya çok önem vermek çok önemli diye düşünüyorum. Dışarıyla etkileşimi, tabii çeşitliliği sağladınız ama dışarıyla etkileşimde değilseniz eğer, öyle bir kültür ve çalışma biçiminiz yoksa hiçbir işe yaramıyor. Şimdi az önce söylediğiniz bizim dışarıyla etkileşim biçimlerimizden en önemlisi aslında hastanelerde olmak, hastaların olduğu, hekimlerin olduğu ortamlarda olmak ve orada gerçekten birebir görmek. Ve ben her defasında bir hastanede olduğumda, ki geçtiğimiz aylarda mesela Gaziantep'teydim ya da Adana'daydım. Orada olduğum zaman Türkiye'nin farklı bir ilinde farklı sorunları gördüğüm zaman
o kadar çok yapılacak şey var ki, o kadar güzel projeler var ki ama biz orada değilsek bunu yapamayız. Biz bunu dijital olarak yapmaya çalıştık. Bence çok hızlı bir biçimde yaptık. Senin de söylediğin gibi inanılmaz hızlı bir biçimde. Sene başında ben dijitalde şampiyon olacağız demiştim ekip arkadaşlarımla 2020 başında ama bu kadar hızlı bir şampiyonluğu da düşünmemiştim açıkçası. Ama bu dışarıyla etkileşimi önceliklendiren bir kültür ve çalışma biçimi yaratmamız gerekiyor bizim. Pandemide ben şunu öğrendim. Ne kadar içeriye dönerseniz içeri sizi o kadar çekiyor kendi içine. O yüzden kesinlikle şimdi mesela bizim bir hedefimiz var. Hep birlikte şirket olarak zamanımızın %60'ını, en az %60'ını diyeyim aslında müşterilerimizle, paydaşlarımızla geçirmeye çalışıyoruz. Oradaki sorunları anlayarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ve gerçek bir ekip olmak. Birkaç hafta önce yine ekip arkadaşlarımla birlikte bir sohbet sırasında şunu düşündüm. Bazen ürünleriniz inanılmaz güçlü olabilir ve tüm dünyadan kendisini ayırt edebilir. Ama yine de eğer ekibiniz güçlü değilse, o takım oyunu gerçekten güçlü bir biçimde oynanmıyorsa aslında kaybedeceksiniz ve bizi diğer şirketlerden ayıran en önemli şey takım oyunumuz diye düşünüyorum. Buna çok önem verdik, önem vermeye devam edeceğiz. Sanıyorum bu 4 öncelik önemli diyorum. Purpose, amaç, çeşitliliğe önem vermek, dışarıyla etkileşim ve gerçekten bir takım oyunu oynamak. Aslında hani bunlar söylediğin şeyler o kadar önemli ve işin özü ki herhalde rekabet avantajının da henüz saklı olduğu çok kıymetli alanlar hani şirketler açısından baktığımızda. Çünkü hani teknoloji, IT, o bu ürün, makina hani bunlarla artık o kadar baş başa ve hani o kadar hızlı tüketilen bir yapının içindeyiz ki gerçekten rekabetin gizli olduğu alanlar bu söylediğim işte kapsayıcılıktan, çeşitlilikten, o amaç ilişkisini ve ait olma duygusunu tetikleyecek bağ kurabilmekten, olumlu duygular içinde olabilmekten ve bir takım atmosferini yaratmaktan geçiyor. Tabii bunu yaparken de bizim coğrafyanın belli zorlukları da var. Yani Gallup'un bir araştırması, geçen seneki araştırması şöyle söylüyor, duyguları ölçmüş. Duygu sıralamasının endeksini ölçüyor. Türkiye maalesef hani bu iyi duygular, positive emotions dediğimiz skalada en altta Lübnan'la birlikte yer alıyor. Şimdi iş dünyasına baktığımız zaman hani bütün bu alert, insan odaklı, yenilikçi, yani bu dünyanın bizden istediği işte çevik ve dayanıklı, hani resilient diyoruz ya hep, o duygusal dayanıklılığı sağlayabilen, işte o amaç duygusunu oluşturabilecek, motivasyonu sağlayabilecek atmosferde olumlu duygular çok önemli yer teşkil ediyor. Çünkü eğer liderler, organizasyonlar yani o seviyeden bakarsak bu olumlu ortamı yaratamadıkları takdirde ki bize göre Dale Carnegie liderlerin en önemli görevi bu olumlu ortamı ve imkanı yaratabilmek ve potansiyelin açığa çıkmasını sağlamak. Gerçekten diğer şeylerin gelmesi, arkasından gelmesi çok zorlaşıyor. Üst yönetimin bu olumlu ortam kurma konusundaki etkisini, etki alanını nasıl tanımlarsın? Yani bir söz vardı, şimdi kim söyledi hatırlamıyorum ama bir şirketin kültürü ya önceki CEO'nun ya da mevcut CEO'nun ayak izleridir diye. Dolayısıyla hani bu noktada sen kendine nasıl bir sorumluluk hissediyorsun? Ve bu olumlu ortamı özellikle de böyle değişim zamanlarında, zorlayıcı zamanlarda sağlamak için ne öneriyorsun liderlere? Çok güzel bir soru. Seni dinlerken şunu düşündüm. Birkaç yıl önce Johnson Johnson'ın bizim bir kredomuz var. Bundan yaklaşık 80 yıl önce oluşturulmuş bir metin bu ve şöyle başlıyor. En önemli sorumluluğumuz hastalara, ürünlerimizi kullanan herkese, anne babalara, hekimlere vesaire. Ve ondan sonra da aslında bu sorumluluklar çerçevesinde çalışanlarımıza bir sorumluluğumuz var, topluma bir sorumluluğumuz var ve
En son olarak, dördüncü olarak da hissedarlarımıza bir sorumluluk var. Ama sıralama bu şekilde. Şimdi burada biraz çalışanlara olan sorumluluğumuzdan bahsediyoruz. Ben hep şunu düşünüyorum Dilek, bir şirket olarak içinde yaşadığımız dünyada aslında bir değişim motoru olma görevimiz var. Ve orada belki ilk başta neredeyse bir mikrokozmos oluşturuyor olabiliriz. Hani bu olumlu duygular açısından. Ama bunun dalga dalga yayılması. Yani mutlu bir Yansen çalışanı aslında mutlu bir aile ve onunla birlikte etrafına ışık saçmak. Ve pandemi döneminde hep bunu söyledim ben. Biz güçlü olduğumuz kadar etrafımıza ışık saçabilecek bir şirketiz. O yüzden ekip olarak güçlü olmamız çok önemli. Johnson Johnson her yıl yaptığı bir çalışan memnuniyet tam doğru kelime değil bence. Engagement anketi var. Bağlılık diyoruz galiba, değil mi? Bağlılık olabilir. Ve bu anket çerçevesinde biz geçen seneki sonuçlarımızı aldığımızda ve ekiple birlikte değerlendirirken şöyle bir noktadan başladık değerlendirmeye. Yani çok standart bir şey olur ya, işte güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, hadi onların üzerine çalışalım. Aha. Öyle demedik, biz şöyle dedik. Biz Yansenli olarak neden gurur duyuyoruz? Yani tam bu pozitifler ve ileride bu pozitif, bu gururlu anlarımızı çoğaltmak için neler yapabiliriz? Ve bu şekilde bir plan ortaya çıktı ve çalışanlar, her sene yapılan planlar bunlar, ama çalışanlardan gelen şu geri bildirim çok güzeldi. Gurura odaklanmak çok özel bir şey. Çünkü o iyi yaptığımız şeyin altını çiziyor. Bu arada her zaman daha iyisini yapmak mümkün. Şirket olarak ben daha iyisi için buradayım diyoruz. Ama bu aslında bir hayal. Yani daha iyisini yapma hayali ve bu her zaman da mümkün. Ama şu anda yaptığımızdan gurur duymak ve birbirimize destek olmak aslında çok önemli. Bu pozitif, birbirini destekleyen bu pozitif ortamı yaratmak gerekiyor. Ve bu bence mümkün. Ben şu anda bakıyorum, pandemi döneminden çıktıktan sonra ekip olarak daha da birlikte bir araya geldiğimiz bir noktada o birbirimize destek verdiğimiz alanların daha da çoğalmasıyla bunu gerçekten çok iyi bir yerlere taşıyabilmenin mümkün olduğunu görüyorum. Her ne kadar içinde yaşadığımız dünya belki her zaman bu kadar umut veremese de, ama sonuçta hani pozitifi görebilmek, birlikte o pozitife odaklanabilmek çok önemli. Belki bir şeyden bahsetmek isterim. Çok yakın bir zamanda bir kitap okudum. Bir çocuk kitabı. Charlie Mackenzie bir kitabı. Çocuk, Köstebek, Tilki ve At. Eğer okumadıysan mutlaka öneririm Okumadım. sana. Hemen not ediyorum. Bir daha söyler Çok misin güzel. rica ederim? Çocuk, Köstebek, Tilki ve At. Ve çok güzel de resimlendirilmiş bir kitap. Aslında olumlu düşünmek üzerine bence bir kitap ve bu kitabı ben okuduktan sonra tüm şirketteki arkadaşlarıma da birer örneğini gönderdim. Şimdi arkadaşlardan da nereyi en çok sevdiler, hangi sayfayı, hangi yönlendirmeyi orada. Birkaç şeyi paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi, korkularımızı daha az dinleyebilseydik, hayallerimize daha çok kulak verseydik. Bence bu olumlu ortamı yaratmanın en önemli unsurlarından biri bu. Gerçekten birlikte hayal etmek. Öncelik koymak değil de birlikte hayal ederek başlamak gerçekten. Biz nereye gitmek istiyoruz? Sonrasında aslında bir cesaret. Bazen cesareti kendi içimizde buluyoruz. Bazen bunu bir arkadaşımızdan, bazen çocuklarımızdan, eşimizden, iş arkadaşlarımızdan. Yine kitaptan, bana o kadar inanıyorsunuz ki ben de kendime o kadar inanıyorum gibime geliyor bazen. Yani birbirimize vereceğimiz Çok destekle gerçekten kanatlar verebiliriz. Yıllar önce bir iş arkadaşımı hatırlıyorum. Bir workshop sonrasında şey demişti: sizlerden aldığım pozitif geri bildirimle ben kendimi 5 santim uzamış hissediyorum artık. İşte bu hissi verebilir miyiz birbirimize? Üçüncü bir şey, düştün ama yakaladın diyor bir yerde, kitapta bir karakter. Birbirimize kanat vermek kadar gerçekten düşünce nasıl davranıyoruz ve geçtiğimiz haftalarda şunu konuştuk. Gerçekten hatalardan öğrenmeyi, iyi yaşamak, iyi yaşatmak ve gerçekten burada aslında o motivasyonla yaşamak lazım. Her şirkette olduğu gibi bizde de hatalar oluyor ve çok yakın bir zamanda böyle bir projede aslında şöyle dedim ben: arkadaşlar, burada
It's not about being right, it's about getting it right. Yani burada amacımız ben haklıyım, sen haklıyım değil. Bunu gerçekten birlikte doğrusunu bulmak. Ve inanılmaz bir biçimde ekip 4 gün içinde öyle bir ayağa kalktı, öyle bir corrective action alındı ki bence bundan sonrası için çok daha güçlüyüz. Evet, keşke olmasaydı bu hata, daha iyi olurdu. Evet, ama oradan ayağa kalkmak, birbirimizi desteklemek ve ilerlemek gerçekten çok önemli. Ve son olarak da kitaptan yine bir cümle, söylediğin en cesurca şey neydi diye soruyor çocuk. At, bu diyalog atla oluyor. At da yardım et diyor. Yani yardım istemek, iş hayatına geldiğimiz zaman da böyle bir şeyle geliyoruz. Sanki hep ben öyle derim, buttoned up, yani düğmelerimiz tamamen ilikli ve çok hazırız, her şey. Hayır, iş hayatı, özel hayatımız gibi. Duygular kapıda kalacak. Bunlar hani bununla özdeşleştiriliyor sanki profesyonel. Evet, evet. Ve belki de Dilek, sen ve benim çalışma hayatına başladığımız noktada bu imaj çok daha fazlaydı. Bence bizler bu dönem içinde farklı şeyler yaşadık ve hani şu andaki modern liderlerin artık orada olmadığını biliyorum ama yine de öyle bir imaj var. Gençlerde öyle bir imaj var. Biz bu hafta bölge yöneticimiz buradaydı. Ona sunumlar yaptık. Ekibim inanılmaz güzel hazırlanmıştı. İki arkadaşımı biraz nasıl diyeyim, her zamanki doğallıklarında bulmadım ve sonrasında biraz konuştuk. Hani bir çekingenlik hissettim sizde. İkisi de uyuyamadık heyecandan dediler. Çünkü gerçekten o profesyonellikle orada olmak istiyorlar. Tabii bu heyecan da güzel bir şey. Güzel, yani evet. bir sunum yapmanın heyecanıyla uyuyamamak da güzel bir şey olabilir bazen. Ama işte o rahatlatmayı aslında vermemiz lazım ve sunumlardan sonra herkes ne kadar da kolaymış, aslında bölge yöneticisinin sorduğu sorularda onları destekleyen sorular oldu vesaire. Yani buna çok önem vermemiz gerekiyor. Gerektiği yerde yardım isteyebilmek, yani bu mükemmel olmaktan geçmiyor yol, öğrenmekten geçiyor dediğin gibi. Her gün bir günden daha iyisi olmaktan geçiyor. Benim hani olumlu duyguları yaratmak için ne önemli dersen, sanıyorum bunların altını çizerdim özellikle. %100 hepsinin altına imzamı atarım. Yani zaten söylediğin şeylerde iyi bir takımın hani dinamikleri içinde olması gereken şeyler. Savunmasız kalabilmek. Hani bunu yetkinlik tarafıyla belki aramızda çok insan kaynakçı olduğunu görüyorum. Bağlamak gerekirse savunmasız kalabilmek. Yani vulnerability dediğimiz şey. Ve aslında hani hata yaparsam arkadaşlarım beni toplar. Yöneticim beni toplar, rahatlığını gösterebilmek ve aslında yöneticinin de bunu sergileyebilmesi. Çünkü rol model olmak çok önemli bir şey. Yöneticinin de etten kemikten, hatta bir CEO'nun da biri olduğunu sergileyebilmek, onun da özel hayatta zorlukları olduğunu gösterebilmek, güveni ve o olumlu ortamı son derece tetikleyen bir şey. Mesela biz yaptığımız takım çalışmalarında şöyle bir şeyi anekdotu sıklıkla yaşıyoruz. Bizim vulnerable trust dediğimiz zafiyete dayalı güven bir tanımımız var ve takım içinde olmazsa olmaz. Yani güven gerekli ama güvenin bu boyutu e, ulaşılması en zor boyut aslında. Ve bunun için çeşitli egzersizler yapıyoruz. O egzersizlerden bir tanesi de başarısızlıkları anlatmak. Gerçekten hani batırdığın bir zamanı anlatmak. Ve biz bu egzersizi yaparken bir takım yöneticisi, diyelim ki sen ve senin N-1'inle bunu yapıyoruz. Sana bağlı çalışanlarla. Önce koç bunu kendi hikayesini anlatıyor. Ve biz daha sonra hani biraz ortamı açmak ve priming the pump anlamında daha sonra liderden istiyoruz bunu. Liderin bir hikaye anlatmasını istiyoruz. Lider ne kadar kuvvetli, derin ve gerçekten hani böyle kendini açtığı bir hikaye paylaşıyorsa arkadan gelenlerin söylediği şey istisnasız şu oluyor Demet. Ben aslında başka bir şey anlatacaktım. Ama Demet bunu anlattıktan sonra ben de bunu anlatmaya karar verdim. Şimdi hani ben liderin gücünü bu anlamda özellikle üst yönetim gücünü çok çok önemsiyorum. Hani o otantik
hata yapabilen bir kişi olduğunu gösterebilmek ama zorlandığımız bir alan sanki. Özellikle bizim nesilde sanki bir güçsüzlük, sanki bir hani kullanılabilirlik daha sonra endişesiyle bunun hani çok örneklerini görmemiz mümkün olmuyor. Ben mesela senin LinkedIn paylaşımlarında bunu çok görüyorum ve hissediyorum. Bilmiyorum sen kendin mi yazıyorsun onları? Hani bunu da kendin yazıyorsun öyle tahmin Kendim ediyorum. yazıyorum, kendim yazıyorum. Çok büyük bir keyifle de yazıyorum onları. Ve yazarken de aslında her defasında düşüncelerimin biraz daha netleştiğini hissediyorum. O yüzden okurlara ve okuyanların yorumlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü her defasında gerçekten yeni bir şey daha öğreniyoruz onları yazarken. İnanılmaz ilham verici. Yani ben hani bunu mesela çok az gördüğümüz bir şey. Genellikle yöneticiler hep iş hayatına, bu da çok önemli. İş sonuçları tabii ki onun için oradayız ama hani o purpose'la ekonomik değerin dengesini bulmak, insanla iş sonuçlarının dengesini bulmak ya esas zor olan şey. Bu tür faaliyetlerin ve varlığın iş dünyasının çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben mesela duygu chartını okumuştum senin kızlarınla beraber duvara yapıp astığın ve bana inanılmaz ilham verdi. Yani bir eğitim esnasında ne kadar güzel bir görevlendirme, hani duyguları takip edebilmek, duygusal farkındalık açısından. Eminim ki birçok kişi zaten hani görüyorum yazılanlardan zevkle ve keyifle takip ediyorlardır. Ne Teşekkürler olur Dilek. devam Belki et. teşekkür ederim. Edeceğim. Çok teşekkür ederim. Hatta onları yani oradan yola çıkarak böyle bir kitaplaştırma projem de var ilk. Ama bakalım biraz zaman alacak eminim ki bu. Fakat şeyi paylaşmak istedim. İş hayatım boyunca aslında beni en çok cesaretlendiren anlar senin de söylediğin gibi başka liderlerin benden belki biraz daha deneyimli olan liderlerin paylaşım yaptığı anlar olmuştu ve bunların daha çok yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani her birimiz o kadar ön yargı bile değil, kendimize koyduğumuz bir takım yükler var omuzlarımızda. Ben şöyle olmalıyım, böyle olmalıyım. Burada paylaşmak istediğim zamanımız varsa eğer bir Var var anekdot var, lütfen. onu Çok paylaşmak sevinirim. isterim. Genç bir anne olduğum bir dönemde Almanya'dayız. İşte çocuklarım orada büyüyor ve yani orada toplumda şöyle bir şey var. İşte genç annelerin zaten çocukları hep hasta olur. Zaten işe gelmezler. Hani o yüzden de e, Tamam geldi geri. yok işe tamam geldi tekrar. Ve orada bir şey var. Yani bir ön yargı var belki. Ben de bunun bir baskısını hissediyorum ve bir sabah kızım hasta, 2 yaşında o dönemde. Benim de şirkette bir toplantım var. Önemli olduğunu düşündüğüm bir board üyesiyle bir toplantı. Eşim o gün daha sakin ajandası ve ben tamam ben kalırım dedi kızımızla. Ben işe gittim ve board yöneticimiz gelemedi çünkü onun köpeği hastaydı o gün. Bu arada hiçbir kıyaslama yapmak istemiyorum. O da bir köpekle bir çocukla hiçbir değer Bazen eş kıyaslaması falan olabiliyor. değil. Aynı şekilde ama orada o bana öyle bir şey kazandırdı ki ben bunu yapabilirim ve ben bu yükü taşımak zorunda değilim. Genç bir anneyim, evet benim çocuklarım da hasta olacak, olacaklar, muhakkak olacaklar. Ve o gün ben inanılmaz bir liberation yaşadım. Şimdi ben bunu bu yüzden anlatıyorum şirketteki arkadaşlarıma da. Çünkü herkes biliyorum bu sorularla bir şekilde hareket ediyorlar. Konu bu değil. Yani önümüzde yıllar süren bir iş hayatımız var. Yılın Evet. 365 günü var ve kendimizi bu prangalardan kurtarmamız gerekiyor. Eğer varsa dediğim gibi benim için çok önemli bir noktaydı. O yüzden bunları anlatmak lazım. Bizim de liderler olarak dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu, o zamanı almamız gerektiğini e, anlatmamız lazım. Biz mesela şirket olarak şuna karar verdik. Akşam 7'den sonra mail göndermeyeceğiz. Eğer bir yangın çıkmadıysa bunu yapmayacağız. Birbirimize destek olmamız lazım. Çünkü inanılmaz bir dijital yorgunluğun içinden çıktık. Ve biraz da hibrit bir modele de geçiyoruz. Hani hala biraz dijital hayatımızın içinde olacak ve bunu ancak birlikte başarabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de birbirimize ne kadar açık olursak sorunları o kadar iyi anlıyoruz, o kadar iyi çözümler bulabiliyoruz. Konuşmazsak da çözemiyoruz. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Bir management trainee'miz var. İlk management trainee'miz ve çok çok güzel gidiyor programdaki rolü.
yeni bir proje aldığı zaman bir noktada gelip belki ben hani bu iki projeyi birlikte yönetmekte zorlanabilirim dedi ve ben onu tebrik ettim. Çünkü ben de çok benzer bir şeyi yıllar önce yapmıştım. Yaptığım için çok mutluydum. Bunu hep anlatırım. Ama çoğu insan bunu yapmıyor. Yani o iş yükünün altında her zaman da göremiyor yöneticiler bunu. Yani o yüzden bunu söylemek çok önemli. Ve bunu söyledikçe, anlattıkça insanlar cesaretlenecek. Hepimize düşüyor bu görevde diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hani önce kişinin belki kendisine düşüyor. Bu özgüveni kazanabilmek ve çünkü her zaman hani dışarıdan bir destek almak çok mümkün değil. Hani bunu gösterebilmek çok önemli ama tabii yöneticilere, liderlere de yine bu klimayı, bu atmosferi yaratmak konusunda muazzam bir görev düşüyor. Marshall Goldsmith ismini bilir misin? 21. yüzyılın en önemli iş koçlarından bir tanesi. What Got You Here Won't Get You There diye bir kitabı var. Kitabı biliyorum. Evet, sizi buraya getirenler ileriye götürmeyebilir diye ki bu hani sıklıkla da gördüğümüz bir şey. İş hayatında geldiğimiz noktaya belli özelliklerimiz sayesinde ve belli özelliklerimize rağmen geliyoruz. Hani bu ikisini de bilmek aslında çok önemli bir farkındalık. Şimdi liderlikte, üst yönetimde hani birinci seviye ve orta yönetimden sonra üst yönetime geçiş biraz daha hani ne diyeyim zorlu ve zorlayıcı bir süreç. Bizi oraya kadar getiren özellikler daha ileriye götüremiyor. Farklı dünya değiştikçe biraz önce söylediğin o hani insan odaklılığın gerektirdiği işte yardımlaşma, belki merak gibi duygular da önem kazanıyor. Buna hazırlık yapan veya e, organizasyonun içinde hani yıldız dediğimiz veya yetenek dediğimiz o üst yönetime aday olabilecek kitleye kendilerini nasıl hazırlamalarını tavsiye edersin? Nelere odaklansınlar, neleri sayesinde çevirebilsinler? Johnson Johnson'ın her sene yaptığımız performans değerlendirmesinde baktığı iki farklı alan var. Bunlardan bir tanesi what, yani iş sonuçlarımız, diğeri ise how, o da liderlik sonuçlarımız aslında. Daha önce de konuştuğumuz gibi ilk başlarda bu what kısmı, iş sonuçları, belki teknik konular sanki daha önemliymiş gibi görünüyor ama aslında dediğim gibi bu how kısmı, liderlik kısmı onunla birlikte gelişmek durumunda. Şimdi eğer iş sonuçları yoksa zaten hani ilerleme bir şekilde olmuyor. İş sonuçları olmak zorunda. O iş sonuçlarını, belki iş sonuçları kısmına bakarsak orada bence önemli olan şeylerden biri iş sonuçlarına verimli bir biçimde ulaşmak. Yani organizasyonun enerjisini en az harcayacak şekilde, en verimli kullanacak şekilde ulaşmak. Burada da gerçekten organizasyondaki iş dağılımını iyi görmek. Belki bazı yerlerde bottleneck dediğimiz alanlar var. Onlara mesela biz operasyon uzmanları dediğimiz 4 yeni rol oluşturduk. Bunların bir bottleneckleri kapatacağını düşünüyoruz ve böylece daha akışkan, daha verimli bir ortama geçeceğimizi düşünüyoruz. Ama o iş sonuçlarına nasıl ulaşabiliriz? Bir, verimli olmak önemli. Bir de tabii aslında getting the right job done, yani doğru işe odaklanmak. Neyi neden yapıyoruz? Odaklanacağımız alanları iyi belirlemek ve önceliklerin çok fazla olmamasını sağlamak ki gerçekten o odağı tutabilmek. How kısmına baktığımız zaman ise önemli konulardan biri kendimiz değil de bizim birlikte çalıştığımız liderler aracılığıyla sonuçlara ulaşmaya başlıyoruz zaman içinde ve orada gerçekten derin bir empowerment, yetkilendirme. Ben hep şey derim, sorunlara çözümüne, yani aslında bir hayata bir ev sahibi gibi bakmak derim. İki farklı bakış açısı istiyorum. Çok basitleştiriyorum tabii burada ama ev sahibi ya da misafir diyorum. Eğer misafirseniz şikayet edebilirsiniz. Etme hakkını kendinizde görebilirsiniz. Ev sahibiyseniz çözüm odaklı olursunuz. Çok güzel bir analoji. O yüzden bu yetkilendirmede gerçekten ama çalışanlara onu hissettirmek lazım. Çözümler, doğru çözümler aslında sorunu
ilk gören kişinin bulacağı çözümler. Yani ilk görenden 5 kademe ileride birisi hani masasında oturarak bulamaz. O yüzden de müşterilerle olmak çok önemli ama o yetkilendirmeyi ve bu bizim organizasyonumuz, bu bizim işimiz hissini vermek çok önemli. Ben hep şey derim, bir roldeyken benim rolüm aslında buradan 10 sene sonrasını hazırlamak. Yani 10 sene sonra Demet'in burada olduğu bu dönemde biz şunları kaçırdık. O yüzden burada olmadık gibi bir yere gitmemeli. Bu 10 sene sonrasında aslında o dönemde bunları gördüğümüz için biz buradayız. Çok sağlıklı bir organizasyon devraldım. Benden öncekiler de benzer şekilde düşündüler. Ben de böyle düşünmeliyim ve hep şöyle derim bir odada bir toplantıdayken, arkadaşlar biz burada gerçekten gideceğimiz yolu belirleyeceğiz. Evet, belki buradan odanın tam karşı köşesine belki ulaşamayacağız 10 sene sonra ama kesinlikle buradan yolun ortasına kadar gitmiş olacağız. Yani o empowerment ve o biz geleceği şekillendiriyoruz hissiyle bakmak önemli. İkinci bir konu da yenilikçilik. Yani bu ama içten gelen bir şey. Ve geçtiğimiz yıllarda hani senin ve benim iş hayatımına girdiğimiz yıllarda, bu arada dinleyenler de merak ediyordur acaba kaç yaşında Dilek ve Demet diye herhalde. Neyse oraya girmeyelim. Ama Ben söyleyeyim, beyaz saçlarımdan belli zaten. bizim başladığımız dönemlerde daha şeydi, yani corporate yaşam böyle bir pilot proje yapılır, sonra bütün dünyada global bir rollout yapılır filan. Tabii hayalmiş aslında, onlarda rollout yapılıyor gibi oluyormuş şimdi düşündüğümüz zaman. Evet, Artık doğru. bir continuous, bir düzenli test, learn and adapt sürecindeyiz. Yani aslında sürekli bir test ediyoruz, sürekli öğreniyoruz, sürekli adapte ediyoruz ve bireyler olarak bunu yapıyoruz, şirketler olarak bunu yapıyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Yani kabul etmenin ötesinde aslında bunu sevmemiz gereken bir dönemdeyiz. Eğer bunu sevemiyorsak bir şekilde bir durup düşünüp kendi içimizde neyi değiştirmeliyiz ona bakmamız lazım. Çünkü dünya da öyle bir dünya. Yani oraya özen göstermemiz gerekiyor. Bir de ben belki son olarak da şunun altını çizmek isterim. Başkalarını geliştirmeye özen göstermek. Johnson Johnson'da biz bir lideri atamadan önce, yani ya da promote etmeden önce sorduğumuz en önemli sorulardan biri, kimleri geliştirdi? Kaç kişiye liderlik yolunda yol açtı? Kaç kişinin transformasyonuna destek oldu? Bu açıdan Johnson Johnson'ı çok güçlü buluyorum. Bizim Yansen Türkiye olarak da her sene bir yetenek gelişimi toplantımız oluyor ve orada gerçekten şirketteki arkadaşlarımızın gelişim planlarının üzerinden geçiyoruz. Ve her seviyede aslında bana directly raporlayan arkadaşların tüm ekiplerini, onlar kendi ekiplerini yönlendirecek şekilde bu şekilde yapıyoruz ve eğer yetenek gelişimine zaman, enerji harcamıyorsak, eğer başkalarının büyütmeye enerji vermiyorsak güçlü bir lider olma şansımız çok çok düşük. Followership dediğimiz şeyi yaratma şansımız çok düşük. O yüzden başkalarını geliştirmeye, kendimizi geliştirirken başkalarını geliştirmeye de çok önem verelim derim. Söylediğin şeyler aslında biraz önce konuştuğumuz, yani bu empowerment, işte growth mindset dediğimiz hani gelişim odaklı zihniyet, en iyi değil ama hani daha iyisini yapabilme, hatalardan bir öğrenme fırsatı çıkarabilecek bir kültürü oluşturma ve sürekli hani öğrenmeyi desteklemek aslında engagement'ın da en temelinde yatan şeyler. Bu pandemiyle birlikte aslında biraz bu bağlılık ve engagement dediğimiz çanlar çalmaya başladı. Microsoft'un yaptığı bir araştırma, çalışanların %43'ünün bir yıl içinde bulundukları pozisyonlardan ayrılma niyetinde olduğunu örneğin söylüyor. Ve yine başka bir araştırma şunu söylüyor. Liderlik, zannediyorum Deloitte, o da çok yeni, 2021. Senin söylediğin şeyi destekleyen bir sonuç. Liderliğin etkinliği, bağlılığı 2 kat arttırabiliyor bütün seviyelerde. Dolayısıyla hani konuştuğumuz bu liderlik yetkinlikleri ve etkinliği, işte etki alanını genişletebilmek, duygulara hitap edebilmek. Çünkü insanları hizalandıran, sevk edebilen şey mantığı değil, hani duyguları.
Dolayısıyla bunu farkında olan liderler son derece önemli. Biz de hani gelişim programlarında bunu sıklıkla görüyoruz. Talepler hep bu yönde geliyor. Tabii zor bir dönüşüm. Yani o transformasyon kolay bir transformasyon değil. İnanışlarda, duygularda ciddi bir doğru bildiğimiz, başarı diye tanımladığımız şeylerde bir değişiklik istiyor. Burada da hani insan kaynakları aslında CEO'ların en destekleyici, en çok güvendiği hani iş ortakları. Yine bir araştırma, yine galiba Deloitte 2021'de CEO araştırması yapıyor. 175 tane CEO ile farklı işte 30 endüstriden ve oradan diyor ki işlerinizi amaçlarınızı gerçekleştirebilmek için, vizyonunuza ulaşabilmek için en fazla güvendiğiniz, ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonlar kimler sorusunu soruyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Gelişim perspektifinden baktığımız zaman CFO'lar burada birinci sırada. %75'i katılımcıları, yani ilk üçü seçmelerini istiyor. %75 CFO burada. Sales ikinci kısım. HR 4 veya 5. sırada. Şimdi bizim de hani genelde Türkiye'de gördüğümüz insan kaynakları fonksiyonunun yönetim kurulunda temsil edilmemesi. Bunun da hani belli konuştuğumuz ideal dünyaya, bu yetkinliklere ulaşma konusunda da ciddi bir zafiyet yarattığını düşünüyoruz. Ben çok merak ediyorum. Hani sen bu dengeyi nasıl görüyorsun ve nasıl yorumluyorsun? Çok ilginç. Heyecanla dinledim seni. Acaba insan kaynakları nerede diye. Ee, Seni dinlerken de şunu düşündüm. Acaba bu departmanın adı da mı yanlış? Yani insan kaynağı, evet tabii ki bir ama kaynak değil konu. Yani aslında konumuz insan zaten. People Ve diye değişiyor zaten değil mi? Chief People Officer falan şeklinde evet, yeni evet, evet, evet. titirler var. Evet. Johnson Johnson'da ben hep şöyle, şimdi satış ve pazarlamadan arkadaşlar beni dinliyorsa alınabilirler ama bir genel müdürün aslında sağ kolu sol kolu insan kaynakları ve finanstır derdik hep biz. Çünkü neden böyle düşünüyoruz? Şimdi bir CEO olarak aslında organizasyona objektif bakacak yani sizinle birlikte objektif bakacak bir göze ihtiyacınız var. Tabii ki satış pazarlamanın da objektif bir gözü vardır ama bir taraftan da divisional bir takım hedefler var ve onları takip etme. O yüzden insan kaynaklarına ben çok değer veririm. Onların görüşlerine ve aslında şirketin nabzını tutmak tabii ki tüm liderlerin rolü ama insan kaynaklarının da orada başka bir özel bir rolü de var ve bunu eğer iyi yapabiliyorsanız organizasyonun nerede olduğunu çok iyi hissedebiliyorsunuz. Ve o güveni aslında oluşturabiliyorsunuz. Galiba belki şöyle bir şey var Dilek, insan kaynakları zaman içinde biraz süreç yönetimine itildiler. Yani tüm dünyada olan bir şey bu ve e, sonuçta insan kaynaklarının rolü mesela kariyer görüşmeleri yapın demek değil. Ama bu kariyer görüşmelerini en iyi nasıl yapabilirsiniz? İşte feedback en iyi nasıl verilebilir ve geldiğimiz noktada belki pek çok şirketin de aslında verimli çalışma prensipleri altında e, belki bazı rollerde sanki süreci anlattığınız zaman o en güzel şekilde olabiliyormuş hissi oluştu. Şimdi hali hazırda gelişmiş olan liderler belki bunu yapabiliyorlar ki onların bile bence sürekli gelişime ihtiyaçları var. Ama diğer taraftan da yeni liderleri düşündüğümüz zaman onlara gerçekten güzel insight'lar vermemiz ve onların tabii ki insight'larını da alıp aslında süreçleri geliştirmemiz mümkün. O yüzden ben şeye çok değer veririm. Yani bir insan kaynağı süreci, herhangi bir süreci anlatmak değildir konu. Onun nasıl en iyi yapılabileceğini konuşmaktır. Organizasyon olarak buna değer ve yer veriyoruz. Ama genel olarak baktığımızda bence insan kaynakları sorumlusu arkadaşlar varsa eğer arada dinleyen,
Ben şuna da inanıyorum, insan kaynaklarının kendilerini empower etmeleri gerekiyor. Nasıl bir satış ve pazarlama lideri gelip benden resource istiyorsa, kaynak istiyorsa, benim şunu yapmaya ihtiyacım var, şöyle bir proje, ben şirketi, ya insan kaynaklarının kendilerine daha çok güvenmeleri ve aslında şirketi uçurabileceklerine inanmaları ve bu yönde yani süreç yönetiminden çok stratejik yönetime geçmeleri. Gerçekten şirketleri birbirinden ayıran şey gerçekten kültürleri, insanların bağlılığı dediğin gibi ve burada e, umuyorum ki önümüzdeki dönemde insan kaynakları o süreç yönetiminden daha değişim yönetimine, kültür gelişimine odaklanabilir. Ama bunun için daha fazla kaynağa da ihtiyaçları var. Bu da Evet. bence çok çok net. Evet. Ya ben şeyi çok aldım gerçekten. Hani benim zaten düşündüğüm bir şey. Empowerment herhalde bizim insan yönetimi, insan kaynakları yönetimi dediğimiz alanda en fazla ihtiyaç duyduğumuz yetkinlik. Belki CEO'lara ve N-1'e de bu anlamda bir görev düşüyor olabilir. Çünkü burada alınan her adım, atılan her adım aşağıya muazzam bir multiplier etkisiyle iniyor olacak. Yani şöyle bir örnek verebilirim ben. Hani senin o analojin de burada çok uyuyor. Hani misafir misin, ev sahibi misin? Örnek veriyorum, biz bir gelişim programı konuşuyoruz. Hani o gelişim programının business impact'ini bir insan kaynakçının çok iyi biliyor olması gerekiyor. Yani günün sonunda aldıracağı gelişim programının insan boyutunda, organizasyon boyutunda neyi hedeflediğini kafasında visualize etmesi, bunu iç kollarıyla tartışması, sonra da bizimle gelip bunun pazarlığını bu bağlamda yapması herhalde hem kredibilitelerini, kendi kredibilitelerini hem de varlıklarını çok kuvvetlendirecek bir durum olsa gerek. Bazen iş dünyasından, gerçeklerinden de kopuk olma nedeniyle biraz daha böyle kendi şeyleri içine hapsolmuş İK'cılar görebiliyoruz. Dolayısıyla dediğiniz şey çok kıymetli bu anlamda. Senin bir lafın var, bir sözüm var, bir yerde okudum. Benim hemen onu şey yaptım, not ettim. Burada anda olun. İngilizceydi ama ben onu hani Türkçe'ye çevirip söyleyeyim. Kendiniz olun ve ait olun. E, Bu gerçekten hani çok güzel bir quotation. Bir sürü şeyi de çok da derin içinde barındırıyor. Ama bunun için e, kişinin zihinsel, duygusal ve bedensel bütünlüğü çok önemli. Yani bunlar olmadan bir arada anda olmak, ait hissetmek ve hani fark yaratmak çok da mümkün değil. Son olarak Demet bu bütünlüğü sağlamak için, bu yoğun ajandası içinde kendini nasıl koruyor, kuvvetlendiriyor ve bu bütünlüğü nasıl sağlıyor? Well-being'ini nasıl devam ettiriyor? Çünkü çok önemli, özellikle üst yönetimdeki yıpranmayı düşündüğümüz zaman. Çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Benim için birkaç şey önemli. Doğada olmak sanıyorum. Doğada olduğum zaman gerçekten hem belki yaşadığım zorluklar, sorular bir şekilde bir perspektif kazanıyor. Ama hem de bir kreatif, bir yaratıcı bir süreç devreye giriyor ve belki daha önce düşünmediğim bir şeyi düşünüyorum. Yürümeyi çok severim. Her sabah ya da her gün içinde bir kez en azından yürümeye çalışırım. Yogayı çok seviyorum ve aslında o anda olmak, gerçekten kendimi hissetmek, nasıl olduğumu hissetmek ve kendimi esnetmek aslında. Yani o vücuttaki esneklik bence kesinlikle zihne de yansıyor. Ve onlar birbirlerini bir bütünleştiriyorlar. E, bir bir şeyi anlatmak istedim. Hani başarısızlıktan bahsettik. Böyle bir şeylerin çok da iyi gitmediği bir noktada bir time out'a ihtiyacım vardı ve o pazar günü şeye karar verdim. Bugün hani ben tamamen maksimum self care yapacağım ve kendime ayıracağım bunu. İstanbul'daydım ve Boğaz kenarında gerçekten denizi sadece seyrederek geçirdiğim
Bir 2 saat oldu ve oradan o kadar refreshed bir şekilde çıktım ki, yani pazartesi sabahı oldukça da zorlu bir görüşmeyle başlayacaktım haftaya. Ve o görüşmeye geldiğimde ben gerçekten ruhen çok hazırdım. Yani çok güçlüydüm, çok sakindim ve o gün inanılmaz iyi geçti benim için ve o zaman da şunu düşündüm: bize neyin iyi geldiğini çok iyi bilmemiz lazım. Bana iyi gelen şeyler bunlar, bir başkasına tamamen başka şeylerdir. Onları iyi belirlediğimiz zaman anda olabiliyoruz, kendimizde olabiliyoruz. Önce kendimize, hani belong diyoruz ya, Evet. before we belong to anybody else, any organization, we have to belong to ourselves. Önce kendimize bir aitlik hissetmemiz lazım. Onu yakalamak için nelerin bize iyi geldiğine çok çok dikkat etmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum Demet. Hem burada bizimle bu anı paylaştığın için, hem de çok kıymetli insight'ları bize sunduğun için. Ben kendi adıma çok ilham aldım. Bir sürü not aldım. Ve eminim bizi dinleyenler de çok güzel fikirlerle, düşüncelerle, duygularla ayrılıyor olacaklar. Bu yoğun ajandanda tekrar sana çok teşekkür ediyorum. Bu sayfayı bizim için de açtığından dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de senden çok şeyler öğrendim. Herkese çok teşekkür ediyorum, tüm dinleyicilere. Tekrar görüşmek üzere Dilek. Görüşmek Sevgiler. üzere. Çok sevgiler. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşça kal. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir Launch and Lead seminerinde, webinarında tekrar farklı bir konuyla bir arada olmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.